Şimdi Avrupa'da yaşayan çok sayıda izleyicimiz var. Yaklaşık 6,5-7 milyon vatandaşımız sadece Avrupa'da yaşıyor. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avustralya'da ve dünyanın pek çok noktasında çok sayıda izleyicimiz var. Ve buradan herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi bakın, Türkler genellikle gelişmiş ülkelerde doğal olarak, yani ekonomisi güçlü olan ülkelerde çalışıyorlar, yaşıyorlar. Şimdi bakın, belki sizler çok fazla siyasetle ilgilenmediğiniz için ya da ülkedeki günlük genel geçer olaylara çok bakmadığınız için şunu atlıyor olabilirsiniz. Bu Batı dediğimiz tırnak içerisinde demokrasiden, insan haklarından, dil, din, özgürlüğünden bahseden bu ülkelerin aslında perde arkasında başka yüzlerinin de olduğunu her seferinde ben anlatıyorum. Bu demokrasi, insan hakları deyip sokaklarda, meydanlarda, basın toplantılarında, orada burada naralar atan bu özellikle siyasetçiler, değerli izleyicilerimiz, bunların kendi oylarını ya da kendi varlıklarını sürdürmekten, arttırmaktan başka hiçbir amacı yok. Siyaset denilen şey zaten bana göre yalan dolandan ibaret. Eğer sen bu attığın yalanlarla ne kadar çok insanı inandırabilirsen o kadar çok ayakta kalıyorsun, oyunu arttırıyorsun. İşte Sebastian Kurz'un ben size detaylı bir şekilde nasıl bir hokkabaz olduğunu anlattım. 22 yaşındayken Müslümanların desteğini alabilmek için Belçika'daki onlara gülücükler dağıtıyordu, zeytin dalı uzatıyordu. Ne zamanki Dışişleri Bakanı oldu, ardından da Başbakan oldu, gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Bakın, Merkel gidiyor artık. Partisi büyük bir hezimete uğradı biliyorsunuz. Koalisyonda oydu buydu işte konuşuluyor ediliyor Almanya'da. Türkiye'yi her seferinde önemsediğini ve Türkiye'nin Almanya'nın müttefiki olduğunu söyleyen Merkel, görevde bulunduğu 15-16 yıl boyunca tek bir şey yaptı Türkiye ve Türkler için. Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin kapısında oyaladı. Ben Hatice'ye değil neticeye bakıyorum. 16 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen bir Türkiye'yi şimdi Merkel bıraktı gidiyor, yerine bakalım koalisyon gelecek, ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. İşte Türkiye'nin de tam bu noktada artık Avrupa'yla ya da tırnak içerisinde bu Batı'yla olan ilişkilerini bir kez daha gözden geçirmesi gerekiyor. Gerçek tavrını masaya yumruğunu vurarak göstermesi gerekiyor arkadaşlar. 60 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekleyen başka bir ülke var mı kardeşim? 60 yıldır oyalamayı başardılar. Türkiye'de ısrarla Avrupa Birliği'nin kapısından ayrılmıyor. İşte anlattım Sebastian Kurz'u, anlattım Merkel'i, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da anlatayım. Diğerlerini de anlatayım. Hollanda'yı anlatayım. Belçika'yı anlatayım. Arkadaşlar bunların Türkiye'ye, Türklere hiçbir şekilde, siyasetçilerden bahsediyorum, bir katkısı olmadı, olmayacak da. 20 yılı değerlendirdiğimizde Türkiye Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde bir arpa boyu yol alamadı. İşte bu kadar. Her şey ortada. İşte bakın, Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve petrol yatakları var. Türkiye buldu ama çıkartamıyor, açıklayamıyor bile. Yunanistan burnumuzun dibinde 8-10 milyon nüfusluk bir ülke. Türkiye'ye kafa tutuyor. Niye? Arkasında Fransa, Avrupa Birliği denilen bu hokkabazlar var. Kendi sularımızda, kendi denizimizde, mavi vatanımızdaki bize ait olan yeraltı kaynaklarını dahi biz çıkartamıyoruz arkadaşlar. Aramamıza bile müsaade etmediler. Ortalığı yıktılar. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bu olaylarla ilgili Kıbrıs Rum kesimine gitmişti. Ardından ertesi gün Türkiye'ye gelecekti. Türkiye arama gemisini Akdeniz'e gönderdi diye ben dedi bu gemiyi siz Akdeniz'e gönderdiğiniz için Türkiye'ye olan ziyaretimi iptal ediyorum dedi. Yani bu kadar ucuzlar,
Bu kadar ikiyüzlüler. Bunların bir tek taktiği var. Türkiye'yi ne elimizin tersiyle itelim ne de içeriye alalım. Söze gelince Türkiye müttefik. Türkleri çok seviyoruz. İcraat yok. Artık arkadaşlar Türkiye'nin bu Avrupa Birliği ile olan siyasetini Türk halkının, Türkiye'de yaşayanların istediği gibi değiştirmesi gerekiyor. Nedir bu? Ne istiyor Türkiye halkı? Şunu istiyor. 1. Vize alıyor musunuz, almıyor musunuz? Vize serbestliği veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Serbest dolaşım hakkı veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Ne istediyseler, hangi yasaları istediyseler Türkiye bu yasaların hepsini meclisten geçirdi, bu yasaları çıkardı. Şimdi ortada olmayan bahanelerle Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin dışına bir kez daha ittiler. Türkiye'nin bu 60 yıllık serüvenini yok saydılar. Peki Türkiye ne yapacak arkadaşlar? Çözüm yolu basit. Bak istenmiyorsun. Türkiye'yi ve Türkleri Avrupa Birliği istemiyor arkadaşlar. Yani bu ülke olarak değil. Ya ülke dediğin milletiyle vardır. Bizleri istemiyorlar. Açık, net. Şimdi Avrupa'da beni izleyenler şunu söyleyebilir. Diyebilir ki ya Fatih Bey bu kadar insan Avrupa'da hani bizi istemiyorlardı? Arkadaşlar sizin kara kaşınıza, kara gözünüze mi meraklı Avrupa? 1961 yılında Almanya ile yapılan işçi sözleşmesiyle, anlaşmasıyla yüz binlerce kişi Türkiye'den Almanya'ya geldiler. Bu insanlar niye geldiler? Niye aldılar Almanya bunları ya da diğer Avrupa ülkeleri niye aldılar? Kara kaşına, kara gözüne meraklı olduğu için mi aldılar? Kardeşim, Avrupa'da en çok Türk'ün yaşamış olduğu yer Almanya. Almanya'dan örnek verelim. Almanya'da milyonlarca vatandaşımız bu ülkenin ekonomisine katkı sağlıyor, gelişmesine katkı sağladı, katma değer oluşturdu. Yani Almanya'nın ve diğer ülkelerin gelişmesi için ciddi anlamda emek sarf ettiler. Şimdi bizi istemiyorlar. Yani inanın bana ellerinden gelse bir gün dahi Avrupa topraklarında bir tane Türk bırakmazlar. Emin olun buna. Abartmıyorum. Niye abartmıyorum biliyor musunuz? Ellerinden gelse inanın bana bir tane Türkiye kökenli kişiyi bırakmazlar. Zaten göçmen istemiyorlar. Kapıları kapatmışlar. Şimdi asıl konuya gelelim. Türkiye ne yapacak arkadaşlar? Türkiye'nin elindeki tek ve en güçlü koz şu. Göçmenler. Türkiye'de Suriyelisi var, Iraklısı var, Pakistanlısı var, Afganistanlısı var, İranlısı var, varoğlu var. Ne kadar özellikle Asya'dan bu savaşın ya da karışıklığın olduğu ülke varsa hepsinin vatandaşları Türkiye'de. Bakın ben abartmıyorum. Özellikle büyük şehirlerde adeta göçmen mülteci enflasyonu var. Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 83 milyon. En az 10 milyon göçmen var Türkiye'de. Nüfusunun bütün demografik yapısı yani nüfus yapısı Türkiye'de artık değişmiş vaziyette. 10 yıl sonra 10 milyon olan şu anki göçmen sayısı 15 milyon olacak. 15 yıl sonra 20 milyon olacak. Türkiye'nin nüfus yapısı değiştirilmiş vaziyette. Ben burada çıkış yolunu açıklıyorum Avrupa ile ilgili. Kapıları açacaksın. Bizi ve göçmenleri istemeyen bu Avrupa Birliği'ne diyeceksin ki buyurun sizin eseriniz olan ülkelerini karıştırmış olduğunuz, sömürdüğünüz, savaş çıkarmış olduğunuz ülkelerin vatandaşlarını alın diyeceksin. Açacaksın kapıları. Yunanistan duvar örmüş. Yok bilmem ne yapmış. Kapıya 1 milyon kişi. Bırak 1 milyonu. Aynı anda 100 bin kişi dayansın. Hangi asker Yunanistan'ın, hangi polis bu 100 bin kişiyle mücadele edebilir? Hangileri karşısında durabilir? Arkadaşlar kapıları açacaksın. Hayırlı uğurlu olsun diyeceksin. Bırakacaksın ne kadar göçmen varsa. Zaten bu göçmenlerin amacı Türkiye'de yaşamak falan değil. Bunların amacı Avrupa'da yaşamak. Ve diyeceksin ki Avrupa ülkelerine de bunlar çıldıracaklar tabii. Kardeşim bu insanlar Türkiye'yi istemiyorlar ki.
Bunlar Avrupa'da yaşamak istiyorlar. Ben bunları zorla tutamam diyeceksin. Biz sınırlarımızı her ne kadar korusak da ama görüyorsunuz yüz binlerce kişi biz bu kadar insana yani nasıl önünde set oluruz diye açacaksın kapıları. Hadi bakalım ondan sonra Avrupa Birliği'ni görüyorum ben. Avrupa Birliği ondan sonra koşa koşa gelecek Türkiye'ye diyecek ki masaya oturalım. Sen kapıları tamamen kapat. Ben sana vize serbestliğini veriyorum. Serbest dolaşım hakkını veriyorum. Sana ileriki dönemde de Avrupa Birliği üyeliğini vaat ediyorum diyecek. Bu kadar basit. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili olarak başka yolu, yöntemi yok. Ağzında kuş tutsan da yoksa seni Avrupa Birliği'ne almayacaklar. Bu kadar basit, bu kadar net bir durum arkadaşlar. Türkiye'de siyasetçiler de bunu biliyor. Benden daha iyi biliyorlar. Ama her ne hikmetse yumruklarını masaya vurmuyorlar arkadaşlar. Evet. Neden vurmuyorlar sizce? Arkadaşlar, sizler bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu yayınımızın altına, videonun altına yorum bölümüne yazmanızı rica ediyorum. Bu konu gerçekten Türkiye'de yaşayan ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın birinci gündem maddesi olmalı. Evet değerli izleyicilerim, şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı rica ediyorum ki daha fazla insana ulaşalım. Eğer bu yayınımızı beğendiyseniz de videonun altında bulunan like tuşuna da basmanızı hasreten sizlerden bekliyorum.